Merhaba değerli izleyiciler. Videolarda bahsedilen kavramların teorik temellerinin anlaşılması amacıyla ders niteliğinde bir seri hazırlamaya karar verdim. Bu dersler toplu olarak temel matematik dahil olmak üzere modern fiziğin her alanına ilişkin gereken temel bilgilerin öğretilmesine amaçlamaktadır. Bugünkü dersimizin konusu zaman ve kütle çekim arasındaki ilişkidir. Fakat kütle çekimi başlangıç itibariyle Newton mekaniği açısından hesaplayacağız. Teorik temellerden bahsedecek olursak, genel görelilik ve kuantum mekaniğinin kesişiminde yer alan bir konu olan zaman ile yerçekim arasındaki karmaşık ilişki incelenecektir. Zaman ile yerçekim arasındaki ilişki, Albert Einstein'ın genel görelilik teorisinin temel taşıdır. Bu teori yerçekiminin geleneksel anlamda bir kuvvet değil, kütle ve enerjinin neden olduğu uzay zamanın bir eğriliği olduğunu öne sürmektedir. Kütle ve enerjinin varlığı uzay zamanın dokusunu bozar ve bu eğrilik bizim yerçekimi olarak algıladığımız şeydir. Bu ilişkinin önemli bir yönü zamanın kendisinin yerçekiminden etkilenmesidir. Yerçekimi zaman genişlemesi olarak bilinen bu olay farklı çekim potansiyeline sahip bölgelerde zamanın farklı hızlarda aktığını öne sürer. Daha basit ifadeyle yerçekimi alanı ne kadar güçlüyse veya büyük bir nesneye ne kadar yakınsanız yerçekimi alanı daha zayıf olan bir bölgeye göre zaman o kadar yavaş geçer. Bu etki günlük koşullar altında son derece küçük olmasına rağmen farklı yüksekliklere yerleştirilen atom saatleriyle hassas zaman ölçümleri gibi deneylerle doğrulanmıştır. Kütle ve enerji eşdeğerliğinden bahsedecek olursak, kütle enerji denkliği Albert Einstein tarafından tanıtılan ve ünlü E eşittir mc kare denkleminde özetlenen bir başka devrim niteliğindeki kavramdır. Bu denklem kütle m ve enerjinin E birbirinin yerine geçebileceğini belirtir. Bunlar aynı şeyin iki biçimidir. Burada C ışığın boşlukta hızını temsil eder. Bu da az miktarda kütlenin büyük miktarda enerjiye dönüştürülebileceğini veya bunun tersinin de geçerli olduğunu gösterir. Zaman yerçekimi ve kütle enerji denkliği arasındaki ilişki genel görelilik çerçevesinde de derinlemesine iç içe geçmiştir. Bu kütle enerji denkliği ilkesi enerjinin kütlesi olduğunu ima eder. Yerçekimi uzay zamanı bükerek kütleyi etkilediğinden enerji de aynı şekilde etkiler. Çünkü enerji bir sistemin toplam kütle enerji içeriğine katkıda bulunur. Bu nedenle yüksek enerji konsantrasyonuna sahip bir bölge aynı zamanda güçlü bir çekim kuvveti sergileyecek ve bu da o bölgede zamanın geçme hızını daha da etkileyecektir. Özünde uzayın bir bölgesinin kütle enerji içeriği yalnızca etrafındaki uzay zaman eğriliğini belirlemekte kalmaz. O bölgede deneyimlenen çekim kuvvetini de etkiler. Aynı zamanda zamanın akışını da etkiler ve bu etkileşim aşırı yerçekimsel alanların önemli zaman genişlemesine neden olduğu uzay zamanının kara deliklerinin özellikle kara deliklerin etrafında bükülmesi veya evrendeki kütle enerji dağılımının evrenin evrimini ve kozmik zamanın geçişini şekillendirdiği kozmoloji gibi olguları anlamak için oldukça önemlidir. Pratik anlamda bu ilişkinin GPS uyduları ve hassas zaman ölçümlerine dayanan diğer teknolojiler üzerinde etkileri vardır. Uydular dünya yüzeyine kıyasla daha zayıf bir yerçekimi alanındadır. Bu nedenle saatleri biraz daha hızlı işlemektedir. Sistemin doğruluğunu sağlamak için genel görelilik ilkelerine dayanan ayarlamalar gereklidir ve bu birbirine bağlı kavramların gerçek dünya ile ilişkisini gösterir. Yerçekimsel kırmızıya kaymadan bahsedecek olursak, bir nesneden gelen ışığın veya diğer elektromanyetik radyasyonun daha yüksek yerçekim alanına sahip bir bölgeden kaçarken dalga boyunun artması veya ışık spektrumunun kırmızı ucuna kayması olgusunu ifade eder. Bu etki genel görelilik teorisinin bir sonucudur. Temel olarak yerçekim ne kadar güçlüyse veya ışık kaynağı büyük bir cisme ne kadar yakınsa kırmızıya kayma o kadar belirgin olur. Bunun nedeni ışığın yerçekimsel etkiden kaçması için gereken enerjinin onun enerji kaybetmesine neden olmasıdır. Bu da daha uzun dalga boylarına geçiş olarak kendini gösterir. Yerçekimsel kırmızıya kayma, ışığın kırmızıya kayması olarak gözlemlenen yerçekim alanının zamanın geçişini etkilediği uzay zaman eğriliğinin doğrudan gözlemsel bir kanıtı olmaktadır. Araştırmamız uzaydaki devasa bir cismi ele alarak başlıyor. Bu cismin yüzeyine elektromanyetik radyasyon yayan sıcak bir nesneye ev sahipliği yaptığını hayal edin. Bu cisimdeki atomların her biri enerji taşıyan fotonlar yayar. E eşittir h çarpı f denklemiyle ifade edilir. Burada h Planck sabitidir ve f fotonun frekansıdır. Nesnenin sıcaklığı ne kadar yüksek olursa enerjisi ve dolayısıyla yaydığı fotonların frekansı da o kadar büyük olur. Kuantum teorisinde bu sıcak nesnenin atomları her biri bu kuantize enerji seviyesinde enerji yayan foton kaynakları olarak düşünülebilir.
Bu atomlar tarafından radyasyon emisyonu saatlerin işleyişine benzetilir. Radyasyonun harmonikleri yarım ve tam döngüleri işaretler. Büyük kütleli cismin yüzeyindeki zamanın geçişi yayılan nesnenin içindeki bu atomik saatler tarafından ölçülebilir. Bu devasa cisimden uzaktaki bir gözlemciyi ele aldığımızda fotonların sıcak cisimden bu gözlemciye olan yolculuğu bu kütleli cismin yakınındaki kavisli uzay zamanı kat etmeyi içerir. Uzaktaki gözlemciye bu fotonun onlara ulaşması bu kadar büyük bir cismin yakınında olmayan aynı sıcak nesneden yayılan fotonlarla karşılaştırıldığında daha uzun sürecek gibi görünecektir. Zamanın bu yavaşlaması kütle çekimsel kırmızıya kayma veya zaman genişlemesi olarak bilinen bir olgu olan büyük kütleli cismin kütle çekim alanının doğrudan bir sonucudur. Yerçekimsel kırmızıya kayma, yerçekimi alanından geçen radyasyon için spektrumun kırmızı ucuna doğru bir frekans kaymasına neden olur. Bu etki yerçekimi alanında yukarı doğru fırlatılan bir taşa benzetilebilir. Taş yükseldikçe kinetik enerjisi azalırken potansiyel enerjisi artar ve toplam enerjisi sabit kalır. Bu sabitlik mekanik enerji açısından değerlendirilir. Yani toplam kinetik ve potansiyel enerjilerinin oluşturduğu toplam miktar sabit kalır ve korunur. Ancak foton taşın aksine yavaşlayamaz. Ancak ışığın hızını korur. Yani ışık hızı burada temel sabittir ve mutlaka korunmaktadır. Bir fotonun yerçekimsel bir kuyudan çıkarken enerjiden vazgeçmesinin tek yolu frekansını azaltmasıdır. Bu da gözlemlenen kırmızıya kaymaya neden olur. Bu etkiyi 3 temel nicelik kullanarak hesaplayalım. Birincisi fotonun enerjisi. Fotonun enerjisi E eşittir h çarpı f formülüne göre ifade ediliyor. Einstein'ın kütle enerji eşdeğerliği E eşittir mc kare formülüne göre ifade edilmektedir. Bu iki enerjiyi birbiriyle eşitlersek mc kare eşittir h çarpı f olmakta ve buradan da fotonun etkin kütlesini çektiğimizde m eşittir h çarpı f bölü c kare ilişkisini elde etmekteyiz. Bu eşitliği daha da ileriye götürdüğümüzde ışık hızı ışığın dalga boyuyla frekansının çarpımına eşittir. Ve buradan da kütleyi aynı zamanda ışık hızını dalga boyu ve frekans çarpımına göre eşitlersek ve denklemde yerine koyduğumuz, yani kütle denkleminde yerine koyduğumuzda m eşittir h bölü lambda kare f olmaktadır. Bu bizi kütle enerji ve uzay zaman dokusu arasındaki etkileşimin daha derin bir anlayışına götürür. Yerçekimsel kırmızıya kayma, kütlenin uzay zamanı bükerek zamanın geçişini etkilediğini öne süren Einstein'ın genel görelilik teorisinin doğal bir sonucudur. Kuantum mekaniği perspektifi modern fiziğin bu iki temel direği arasındaki boşluğu doldurarak fotonların emisyonunu ve yayılmasını analiz etmek için araçlar sağlar. Bu kavramları tam olarak kavramak için kuantum mekaniği, genel görelilik ve klasik mekanik konularında sağlam bir temel gereklidir. Tartıştığımız matematiksel modeller ve sembolik temsiller bu teorilere dayanmaktadır ve bunları anlamak bu temel ilkelere dayanan adım adım türetme metodolojisini gerektirir. Dersimizin bu bölümünde kütle çekim alanlarındaki foton davranışı ile bunun sonucunda ortaya çıkan genel görelilik ve kuantum mekaniğinin temel taşı kavramı olan kütle çekimsel kırmızıya kayma arasındaki büyüleyici etkileşimi derinlemesine inceleyeceğiz. Bu inceleme fotonların yerçekimi alanlarında gezinirken potansiyel enerjiyi nasıl kazandığını veya kaybettiğini anlamak için Newton yerçekimini kuantum mekaniğinin ilkeleriyle harmanlamamızı gerektirecektir. Genel görelilik teorisi ise yerçekiminin zamanın akışını ve ışığın yayılmasını nasıl etkileyebileceğini anlamak için gereklidir. Ancak bu ders kapsamında şu anda Newton mekaniğinin çıkarımları ile ilgileneceğiz. Kütlesi büyük hem olan bir cisim hayal edin. Bu cisim kütle çekim kaynağı olarak kabul edilsin ve formu küre olsun. Küre şeklindeki bu cismin yarıçapı büyük R olarak kabul edilsin ve bu cisimden kütlesi küçük m olan bir foton uzaklaştığı varsayalım ve fotonun mevcut uzaklığı da r olsun, bu cisme göre küçük r olsun. Newton'un evrensel çekim yasası ilkesince uygulanan kuvvet bu iki cisim arasında, yani fotonla kütle çekim kaynağı arasında uygulanan kuvvet F eşittir G çarpı büyük M çarpı küçük M bölü R kare olarak ifade edilir. Fotonun etkin kütlesini de M eşittir H çarpı F bölü C kare olarak hesaplamıştık. Şimdi bu yerçekimi altında hareket eden enerjisi nedeniyle fotonun potansiyel enerjisindeki diferansiyel artış, yani örneğin R'den D diferansiyel DR kadarlık
uzaklaştığını varsayalım. İş enerji dönüşümü altında bu kuvvet boyunca dr kadarlık yol aldıracağı için bu kuvvet ve bu cisimden uzaklaşırken de potansiyel enerjisi düşeceği için, yani yer çekimine karşı bir iş yapacağı için eksi g çarpı büyük m çarpı küçük m bölü r artı r'nin karesi olmaktadır. İş enerji eşitliğine göre de, yani enerjinin korunumu göz önüne alındığında, potansiyel enerjideki bu artış fotonun enerjisindeki eşit bir azalmaya karşılık gelir. Fotonun enerjisindeki bu azalma da h çarpı df olarak ifade edilir. Çünkü önceden h çarpı f olduğunu, fotonun enerjisinin yani frekansla Planck sabitinin çarpımı olduğunu biliyorduk. Frekansındaki değişime göre de bu enerjisindeki değişimi ifade edebiliriz diferansiyel olarak. Şimdi bu iki eşitliği birbirine eşitlersek, fotonun etkin kütlesini de bu denklemde yerine koyarak ve değişkenleri de eşitlersek birbirine, bu da integral için gerekli. Küçük df bölü f eşittir eksi g çarpı m bölü r artı r'nin karesi bölü c kare çarpı dr'ye eşit olmaktadır. Şimdi buradaki diferansiyel birimler, yani df ile dr eşitlendiği için sol ve sağ tarafta artık integral alabiliriz bu denklem üzerinden. Şimdi bu denklemi elde ettik. Bu denklemin gördüğünüz gibi sol ve sağ tarafında diferansiyel birimler var. Bunlar sol tarafındaki diferansiyel birim frekansı temsil ediyor, frekans değişimini. Sağ tarafındaki diferansiyel birim de konum değişimini ifade ediyor. Konum vektörünün değişimini ifade ediyor. Şimdi burada bu integrali çözeceğiz. Fakat öncelikle sınır koşulları altında çözmemiz gerekiyor. Tanımlı integral olduğu için. Ve bu sınır koşulları tanımlamamız gerekiyor sırayla. Bu sınır koşullardan sol tarafta yer alan F0 kütle çekim kaynağına, fotonun kütle çekim kaynağından büyük R uzaklığındaki noktadaki frekansını temsil etsin. Ve bu foton giderek uzaklaştığı için mesafesi de zamana göre, S'nin zamana göre değişecek ve ST cinsinden değişecek. Yani S burada konum değişkeni ve herhangi bir S mesafesindeki frekansı da Fs olsun. Şimdi amacımız burada Fs'yi hesaplamak tabii ki. Çünkü frekansın değişimini tanımlamak istiyoruz. Ve sağ taraftaki integrasyon sınırlarımızda büyük R ve büyük R artı S olmaktadır. Bu durumda bu denklemi çözdüğümüzde bu sınır koşulları altında Fs denklemini elde ederiz. Fs denklemi bize neyi verir? Yerçekimsel kırmızıya kaymanın özünü yakalarız bir şekilde. Bu denklemi çözdüğümüzde. Yani yerçekimi kuyusundan çıkan bir foton uzaktaki bir gözlemci tarafından kırmızıya kayacak şekilde enerjisi değişir. Ve dolayısıyla burada frekans kaybeder. Yani uzaklaştıkça potansiyel enerjisi artacak fakat frekans kaybedecek. Ve bu frekans kaybetmenin neticesinde de frekans azalmasına karşılık gelen kırmızıya kayma olarak gözlemci tarafından algılanacak. Şimdi de bulduğumuz hesaplamayı yerçekimi ivmesine göre yeniden düzenleyelim. Bir mt test kütlesi ele alalım ve bu test kütlesi üzerindeki yerçekimi kuvveti hesaplanırsa bu deneme kütlesini etkileyen kütle çekim kuvveti aşağıdaki formülasyona göre olmaktadır. Ve buna göre de yerçekimi ivmesi g küçük g eşittir büyük G çarpı m bölü r kare olur. Buradan bu kütle çekim ivmesini frekans formülüne yerleştirirsek ve frekans formülünde de frekans değişim ifadesini elde ederiz. Burada S büyüktür 0 olduğunda, yani foton kütle çekim kaynağından uzaklaştığında üstel katsayı birden küçüleceğinden bu sonuç bize yüksekteki, yani uzaktaki bir gözlemcinin yüzeyden gelen frekansı, yani kaymış fotonu alır almaz ağır kütlenin yüzeyindeki saatin kendi özdeş saatinden daha yavaş çalıştığı sonucuna ulaştıracaktır.
Çünkü saatlerin çalışmasıyla fotonun frekansı arasındaki ilişki olduğu açıktır. Yayınlanan foton kaynağındaki daha güçlü bir kütle çekim alanı zamanı yavaşlattığı sonucuna da buradan ulaşabiliriz. S büyüklüğü 0 olduğunda üstel terim birden küçüktür ve kırmızıya kaymayı gösterir. Bu yayılan fotonların frekansıyla ölçülen zaman daha güçlü kütle çekim alanlarında yavaşlamış olduğunu bize gösterir. Yer çekimi alanındaki fotonun bakış açısından gözlemlenebilir kırmızıya kayma fenomenine kadar olan bu matematiksel yolculuk yalnızca kuantum mekaniği ile kütle çekim teorisinin harmanlanmasını değil, aynı zamanda kütle çekimin bizzat zamanın doğası üzerindeki derin etkisini de göstermektedir. Şimdi de bu çıkarımlarımızı bilgisayar programından elde edilen görsel ve animasyonlar ile destekleyecek olursak, dünya yüzeyinden doğrudan gökyüzüne doğru bir ışık yüzmesi tuttuğunuzu hayal edin. Bu herhangi bir ışık değil, görünür ışığın özel bir frekansıdır. Uzayda yolculuk ederken takip edebildiğimiz bir renktir. Ancak bu ışık hüzmesi dünyadan uzaklaştıkça ispatını yaptığımız şekilde frekansında bir değişim meydana gelir. Işığın frekansını kat ettiği mesafeye göre çizeriz. Başlangıçta ışık görünür spektrumda canlı bir renk olan orijinal frekansını korur. Ancak dünyanın çekimsel etkisinden kurtulup yükseldikçe frekansı değişmeye başlar. Bu değişim rastgele değil, ışığın frekansının azaldığını ve spektrumun kırmızıya kaymaya yönelik eğilim gösterdiği bir ifadedir. Işık ne kadar uzağa giderse bu değişim o kadar belirgin olur. Tanıdık olduğunuz şey eylem halindeki yerçekimsel kırmızıya kaymadır. Bu genel göreliğin doğrudan bir sonucudur. Yer çekiminin uzay zaman dokusunu nasıl gerebileceğini, hatta ışığın temel doğasını bile etkileyebileceğini göstermektedir. Bu olgu yalnızca teorik değildir. Bu bir yıldızın yoğun çekiminden kaçan ışıktan kozmik mikrodalga arka plan ışınına, büyük patlamanın ardından kozmosun her yerine yayılan ışımasına kadar evrende gözlemlenebilen gerçek bir etkidir. Simülasyonumuz bu kozmik dansı yakalıyor ve ışığın dünyadan uzaklaştıkça değişen frekansını gösteren bir video animasyon oluşturuyor. Animasyonun her karesi ışığın yolculuğundaki bir adımı işaret ediyor. Yer çekiminin kozmosu temel düzeyde nasıl etkilediğinin görsel bir kaydını oluşturuyor. Simülasyonumuzun merkezinde foton yolculuğumuzun başlangıç noktası olan mavi bir daireyle temsil edilirken dünyayı görüyoruz. Foton hareket ettikçe yolunu çiziyoruz. Her konum mordan kırmızıya değişen bir renkte işaretleniyor ve bir renk spektrumunda yerçekimsel kırmızıya kaymayı gösteriyor. Bu renk değişimi rastgele değildir. Bu fotonun frekansının dünyaya olan uzaklığına göre ayarlandığı ve algıladığımız renkleri kapsayacak şekilde normalleştirildiği hesaplanmış bir dönüşümdür. Bu görselleştirme bilimsel bir simülasyondan daha fazlası olmakta. Işığın yerçekimi alemindeki yolculuğunun bir anlatımıdır. Evrenin temel kuvvetlerinin bile gördüğümüz renkleri nasıl değiştirebildiğinin bir göstergesidir. Bu bağlamda yerçekimsel kırmızıya kayma bize evrenin zarafetini ve karmaşıklığını hatırlatmaktadır. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.